Herkese merhabalar. Bugün yeni dünyayı konuşacağız. Diğer adıyla sarı kız, diğer adıyla Malta eriğini konuşacağız. Bu yeni dünyanın faydaları neler? Yeni dünyaya karşı alerji gelişiyor mu? Gelişiyorsa belirtileri, teşhisi, tedavisi, bütün bunları konuşacağız. Yeni dünya deyince ne aklımıza geliyor? Bir kere bu da gülgiller ailesinden aslında. Gülgillerin biliyorsunuz diğer aile fertleri nelerdi? Elma, şeftali, erik, armut ve fındık, badem gibi fertleri var. Birine karşı alerji gelişen diğerine de alerji gelişebiliyor. Peki yeni dünyanın kalorisi ne kadar? 50 ila 160 kaloriye kadar değişebiliyor 100 gramı. Ama içinde birçok vitamin var, mineral var ve birçok faydası var. Antioksidan özelliği var, tansiyona, kalbe birçok faydalı özelliği var. Onun için hem vitamin, mineral kaynağı olması hem antioksidan özelliğinden dolayı faydalı bir meyve. Peki bu yeni dünyanın alerjeni neresinde? Bir kere yeni dünya özellikle huş ağacına karşı alerjisi olanlarda daha çok görülüyor ve daha çok elma alerjenine benzer bir alerjeni olduğu söyleniyor ve bu da daha çok ısıya duyarlı olan bitkilerde bulunan profilin benzeri alerjendir. Peki bu alerjen ısıya dayanıklı mı? Değil. Isıya karşı duyarlı ve tüketildiği zaman mide asidinde genelde alerji entesini kaybeder. Ve genelde ağız içinde belirti verir. Özellikle belirtilerini şöyle anlatacak olursak, tüketilmeye başladığı anda dilde dudakta şişme, kızarma, boğazda gıcıklanma gibi belirtilerle kendini gösterir ve mide asitine ulaştığı zaman genelde alerji entesini kaybettiği için fazla belirti vermez. Dilde dudakta genelde kendini sınırlar. Ciddi reaksiyon genelde pek beklenmez. Onun için yeni dünyaya karşı alerji gelişme potansiyeli oldukça zayıf olduğu için ve içerisindeki kalori miktarı da fazla olduğu için özellikle diyet yapan anneler için iyi bir gıda olabilir. Çocukta da belki ek gıdada başlanabilen bir meyve olabilir. Peki teşhisini nasıl koyalım? Belirtileri var. Yeni dünya alerjisi belirtilerinden şüpheleniyoruz. Teşhisini nasıl koyalım? Bir kere ne yapmamız gerekiyor? Bir alerji uzmanına gitmeniz lazım. 18 yaşına kadar olanların çocuk alerji, 18 yaşından büyüklerin de yetişkin alerji uzmanına gitmelerinde fayda var. Çünkü bu uzmanlar bu konuda deneyimli olan uzmanlardır. Ve daha sonra giderken de ne yapmamız gerekiyor? Bir hafta önceden alerji şuruplarını, tabletlerini, öksürük şuruplarını, tabletlerini, bu tür ilaçları, ağızdan kullanılan ilaçları keselim ve mümkünse bunları kestikten sonra aç ve tok olmanız önemli değil ve tok giderseniz daha iyi olur. Ve mümkünse de gelirken de bir tane yeni dünyada getirirseniz iyi olur. Çünkü yeni dünyanın kendisinden de alerji testi yapılabilir. Doktorunuz belirtileri dinlediği zaman alerjiden şüpheleniyorsa buna karşı test yapılır. Yeni dünyanın tabii alerji testi için solüsyon bulmak zor olduğu için yeni dünyanın kendinden alerji testi yapmak gerekiyor. Ve 15 dakika içinde genelde belirti şeyler çıkar. Yani bu kabarıklığa göre teşhisini koyabiliriz. Ve tabii bu teşhis koyduğumuz şey hassasiyeti belirleyebiliyoruz. Eğer hassasiyet çok fazla değilse denemek gerekiyor. Denediğimiz zaman problem olmuyorsa sorun yok demektir. Ama denediğimiz zaman problem varsa bunu ya fırınlayarak vermek gerekiyor. Fırınlama olayı da 240 derecede 5 dakikada ne yapmak gerekiyor? Mikrodalga veya fırında tutmakta fayda olabilir. Özellikle anti asit kullanıyorsanız, ülser tedavisi kullanıyorsanız belki bu fırınlama olayına daha çok önem verebilirsiniz. Peki egzama oluşmuşsa bu fırınlamanın faydası olur mu? Olmayabilir. Baştan söyleyeyim çünkü başka mekanizmalarla da egzamaya neden olabildiği için egzamada fırınlamak faydalı olmayabilir. Ama çocuğumuza ek gıda olarak başlarken nasıl başlamamız lazım? Önce dilinde dudağına dokundurmamız, daha sonra az miktarda verip bir gün sonra miktarı artırmamız, 3. gün daha da miktarını artırarak ne yapmamız gerekiyor? Belirtilerine bakmamız gerekiyor. Eğer dilde dudakta şişme yoksa, bir gün sonrasında kakada sümüklenme, kan olmuyorsa demek ki yeni dünyaya karşı alerjiniz yok demektir. Peki teşhisini koyduk. Tedavisini nasıl yapalım? Özellikle kızarma, kaşınma olmuşsa antihistaminikler verilebilir. Ama ciddi reaksiyon olmuşsa adrenalin otoenjektörü kullanmak gerekir ama yeni dünyaya karşı genelde ciddi alerjik şok benzeri alerjiler genelde pek beklemeyiz. Genelde başka gıdalara karşı beklenir ama yeni dünyaya karşı genelde çok beklemiyoruz. Ama oluşursa da adrenalin otoenjektörünü çocuk yatar pozisyonda bacağının altına yastık koyarak adrenalin otoenjektörünü uygulamamızda
fayda var. Ve ambulansa haber verip çağırmamız gerekiyor. Çünkü bu ilk tedavidir. Daha sonra tedaviyi devam ettirmekte fayda var. Kuş ağacına karşı alerjiniz varsa polenine karşı alerji aşı tedavisi yapılması bu yeni dünya alerjisini önleyebilir. Tabii yeterince çalışma olmamakla birlikte faydalı bulan çalışmalar var. Ondan dolayı bu denenebilir. Sonuç olarak yeni dünya faydalarını ve alerjisini, teşhisini, tedavisini hepsini konuşmuş olduk ve güncel videolarımızdan faydalanmak, izlemek istiyorsanız Ahmet Akçay YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alerji Doktoru Instagram sayfası ve TikTok sayfasını takip ederseniz seviniriz. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.